Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Alanya, Side, Antalya. Bu üç ismi duyunca insanın aklına hemen güneş, kum ve deniz geliyor. Tatilin olduğu yerde tabii ki bir sürü de lezzet durağı oluyor. Bu lezzet durakları hem yerli hem de yabancı turistleri çekebilmek için birbirleriyle kıyasıya lezzet yarıştırıyorlar. Kiminin mutfağında yöre yemeği pişiyor, kiminin mutfağında ise yörenin lezzetli balıkları. Akdeniz kıyısındaki onca lezzet durağı arasından bakalım isabetli seçimler yapabildik mi? Hep birlikte göreceğiz. Lezzet durakları yolculuğumuz sıcak Alanya'dan başlıyor. Alanya'ya yolunuz düşerse bir sabah kahvaltısını Tepe Mahallesi'ndeki Montana Restoran'da yapmanızı öneririm. Montana Restoran'ın özellikle manzarası muhteşem. Bütün Alanya'yı bir bakışta görmeniz mümkün. Kahvaltısı ise dillere destan. Masanın üstünde kahvaltılıkları koyacak yer kalmıyor. En az 30 çeşit kahvaltı var. Bunların arasında mevsim meyvelerine göre yapılmış çeşit çeşit reçeller. Bu reçellerin arasında en sevdiklerim dut reçeli, nar reçeli, bergamot reçeli, incir reçeli. Ama bu yemeklerin arasında iki tane var ki benim en çok hoşuma gidenlerden. Bir tanesi kahvaltının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sucuklu yumurta. Sucuklu yumurtanın nasıl yapıldığını tarife gerek yok zannediyorum. Damağına düşkün herkes bunu mutlaka biliyordur. Ama burada yumurtalar önemli. Yumurtalar hakiki köy yumurtası. Sarıları kayısı sarısı, sapsarı bir şey. Diğeri ise yörenin ovmaç dediği bir kahvaltılık. Aslında ovmaç daha çok evlerde kuruyan yufkaları değerlendirilmek için icat edilmiş bir yemek. Nasıl yapıldığına gelince bir tencerenin içine tereyağı konuyor. Tereyağı eridikten sonra içine küp küp doğranmış soğanlar atılıyor. Soğanlar pembeleşmeye yüz tutunca ıslatılmış yufka parçacıkları bu karışımın, soğan ve tereyağı karışımının içine konuyor. Bir miktar pişiriliyor bu karışım. Ovmaçlar yani yufkalar pişme aşamasına gelince içine ya çökelek ya tulum peyniri ne varsa evinizde o peynir atılıyor ve çevriliyor ve ortaya müthiş lezzetli bir kahvaltılık malzeme çıkıyor. Eğer dediğim gibi yolunuz Alanya'ya düşerse hem Alanya'yı seyretmek hem lezzetli kahvaltı etmek için
buraya gelmenizi öneririm. Eğer sabah uyanamazsanız akşam gelin. Çünkü akşam da günün balıkları var lezzetli. Alanya ışıklarını seyrederek balık ziyafeti çekersiniz. En eski piyazcı kim Ahmet Bey? Benim bildiğim Sami, piyazcı Sami. Peki size piyazcılık nereden geldi bunlara? Babamın hobisi. Piyazcı Sami'nin arkadaşı olur kendisi. Onun merakı bize yansıdı. Şimdi sarımsağı koyduk. Sarımsağı koyduk, tuzla çektikten sonra Limonlu koyduk ve karıştırıyoruz. karıştırmaya başlıyoruz. Güzel karıştıracağız galiba. Limonu yiyinceye kadar sarımsakları limonu. Şimdi bu biraz sonra kesilecek. Kesilinceye kadar mı? Kesilinceye kadar. Bakın topalanmaya başladı. Kesiliyor. Sertleşmesinden anlıyorsunuz değil mi kesir? Peki bu makinede de yapılıyor mu? Blender'da. Blender'da da yapılıyor. Ama ben şimdiye kadar hep bu tahta kaşıkla yaptım. Blender falan karıştırmadım. Peki bunu yapıp bir köşeye koyup müşteri isteyince mi veriyorsunuz? Şimdi bunu bir müddet sonra bu yağ salmaya başlayacak. Sirkeyi ilave ediyorsun. Evet. Sirkeyi yedire yedire mi? Yedire yedire yavaş yavaş. Bu yağ salmaya başlayınca içindeki o susam yağının acılığı akıtılmış oluyor. Biz bunun yağını atıyoruz. Susam yağını. Üstte mi birikiyor susam yağı? Şimdi bu kenarda birikmeye başlar biraz sonra. Peki sadece bunu yiyip kalkan var mı? Tabii. Yani köftesiz. Tabii canım esas Antalya'nın şeyi eski sabah 9'da başlar 1'de biterdi eski şey kültürü. Kahvaltıda da yani. Kahvaltı ve öğlen yemeği Oldukça da besleyici. çok besleyici. Evlerde yapılmıyor mu? Yapılır, Antalyalılar yapıyor mu evde? yapıyorlar. Ama ustalarına gelip yemeğinin keyfi başkadır. Peki Ahmet Usta sen yap. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Piyaz her yerde köftenin yardımcısıdır. Ama Antalya'da iş öyle değil. Çünkü Antalya'nın piyazı bambaşka. Burada köfte piyazın gölgesinde kalmış durumda. Buranın piyazı çok meşhur. Kentte neredeyse 500 tane dükkan var bu piyazdan yapan. Onun için 500 tane de ayrı çeşit lezzet var tabii ki. Piyazın malzemeleri her yerde aynı. Tahin, limon suyu, sirke, sarımsak, hepsi bu. Ama bunu taze temin etmek, kaliteli mal kullanmak piyazın tadını değiştiriyor. Kısaca anlatırsak tahinin içine tuzla mikserde çekilmiş sarımsak konuyor. Sonra
Limon suyu ilave ediliyor, tekrar karıştırılıyor. Sonra yavaş yavaş sirke konarak karıştırma sürüyor. Bir süre sonra tahin kesiliyor ve katılaşmaya başlıyor ve içindeki susam yağını salıyor. İşte bu an çok kritik bir an. İçinde susam yağının fazla kalmaması lazım. O susam yağı dökülüyor. Döküldükten sonra tekrar limon suyu ve sirke ile inceltme işine devam ediliyor. Sonra piyaz nasıl mı yapılıyor? Piyaz bundan sonrası kolay. Haşlanmış fasulyenin üstüne doğranmış domates konuyor. Domatesin üstüne yumurta doğranıyor. Bir yumurta, lop katı yumurta doğranıyor. Biraz evvel yaptığımız tahinli sos gezdiriliyor. Sosun üstüne maydanoz konup servis ediliyor. Gerçekten de muhteşem bir tat. Eğer Antalya'ya gelip de bu güzel piyazın tadına bakmak isterseniz size birçok adres önereceklerdir. Ama benim önereceğim adres Altındağ Mahallesi'ndeki Piyazcı Ahmet. Mutlaka Piyazcı Ahmet'e uğrayıp Antalya piyazının tadına bakmayı ihmal etmeyin. Afiyet olsun. Bu piyaz bildiğiniz piyazlardan değil, insanın ağzında muhteşem tatlar bırakıyor. Bir zamanlar Alanyalı balıkçıların oturup balık üstüne sohbet ettikleri ünlü balıkçılar kahvesi de artık turistlerin hizmetine açılmış. Alanya'da canınız yöre yemeği isterse size önereceğim adres Galatasaray Caddesi'ndeki Esma ablanın restoranı. Esma abla Alanya'da bütün düğün yemeklerini ve davet yemeklerini yapan tanınmış bir aşçı. Tam 15 yaşından beri mutfaklarda büyümüş. Yani parmaklarından lezzet damlıyor. Esma ablanın yaptığı bütün yemekler birbirinden lezzetli. Mumbar dolması, lahana sarması, sebze yemekleri, çeşit çeşit sebze yemekleri. Hepsi birbirinden lezzetli ama ben iki yemeğini çok önemsiyorum ve çok seviyorum. Daha doğrusu bunlardan bir tanesi tatlı. Yemeklerden birincisi gülüklü çorba. Burada nohut büyüklüğündeki köftelere gülük deniyor. Çorbanın malzemelerini şöyle sayarsak yağda kızarmış küçük köfteler yani gülükler çok iyi temizlenmiş ve küçük parçalara bölünmüş, daha önceden haşlanmış işkembe, salça, rendelenmiş domates, daha önceden haşlanmış nohut ve pirinç, nane, kuru nane tabii ki, karabiber, tabii ki tuz ve limon suyu. Nasıl yapıldığına gelince.
Tereyağında tencerenin içine bol miktarda tereyağı konuyor. Tereyağı köpürmeye başlayınca bunun içine salça ilave ediliyor. Salça pişince domates rendesi konuyor. Kırmızı biber atılıyor. Domates rendesi suyunu çekinceye kadar pişirilme işlemine devam ediliyor. Daha sonra gülükler yani küçük köfteler konuyor. Küçük köftelerden sonra daha önce hazırlanmış olan tavuk suyu yeterli miktarda yani 1 kap, 2 kap, 3 kap ne kadar yapacaksanız ilave ediliyor tencerenin içine. 2 tık kaynadıktan sonra nohut ve işkembe konuyor. Onların biraz kaynaması bekleniyor. O kaynama süresinin sonuna doğru pirinç içine salınıyor. Bir 5-10 dakika tıkır 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 kaynaması lazım. Bu anda etrafa yaydığı kokular müthiş tabii ki. İnsanın iştahını kabartıyor. Çorba piştikten sonra altı sönüyor. Üstüne bol kuru nane, bol karabiber ve limon suyu dökülüyor ve dinlenmeye bırakılıyor. Ortaya muhteşem bir çorba geliyor. İkinci yemek ise, daha doğrusu tatlı ise biraz sıcaklar için ağır bir tatlı. İsmi öksüz tatlısı. Buna öküz tatlısı diyenler de var. Daha önceleri yahut da hala da fakir fukara karnını bu besleyici tatlıyla doyurduğu için ismi öksüz tatlısı kalmış. Bunun nasıl yapıldığına gelince bir tencerenin içine bir ölçü pekmez, 1,5 ölçü su konuyor. Bu karışım kaynatılıyor. Bu kaynayan karışımın içine yavaş yavaş un ilave ediliyor. Karıştırıla. Pekmezi iyice içine çektikçe pekmez ilave ediliyor. Sonra bir miktar tereyağı konup tekrar karıştırılıyor. İyice pekmezi içtikten sonra pekmezle birlikte piştikten sonra altı söndürülüyor. Genişçe bir tabağa alınıyor. İç içe 2 havuz yapılıyor ve bu 2 havuzun içine de köpürtülmüş, hafif yanmış tereyağı dolduruluyor ve servis ediliyor. Şimdiden afiyet olsun. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Gülüklü çorbaya çorba dersek ona biraz haksızlık etmiş oluruz. Çünkü başlı başına muhteşem bir yemek. Öksüz tatlısına gelince biraz ağır ama damakta muhteşem tatlar bırakıyor. Akdeniz kıyılarındaki lezzet durakları yolculuğumuzun ilk bölümü burada sona erdi. Devamı haftaya. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Deniz üstü köpürür, ah yarim nanay nanay. Kaya binsem götürür,
benim buraya gelişim. Ah yâre inanay inanay. Bir güzelden ötürü. Ah yâre yok. Yol üstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.